Arkadaşlar tekrar ustalar değerlendirme bölümünden başka bir yayınla karşınızdayız. Hiç sizi bekletmeyeceğim. Hemen sözü Fatih'e vereceğim. Merhaba arkadaşlar. Bize Cumhur arkadaşımız bir mesaj yollamış. Şöyle diyor: güzel sohbet fakat başlangıç aşamasında benim en çok merak ettiğim konular: bir, ıstaka seçimini başlangıç seviyesindeki bir kişi nasıl yapmalı, nelere dikkat etmeli? 2, uç seçiminde hangi sertlikte uç tercih edilmeli? Uç sertlikleri arasında soft, medium, hard nasıl farklar yaşarız? 3, uç şekli, ovalliği nasıl olmalı? Bu şeklini nasıl korumalıyız? Yani takılan uçlarda mantarlaşma denilen yayılmalar oluyor. Mesela olması gereken ideal şekli yayında bir fotoğraf veya resimle detaylı gösterip anlatabilir misiniz demiş. Fatih'ciğim şöyle yapalım o zaman. Sorulara arkadaşım ismi neydi? Cumhur. Cumhur. Cumhur arkadaşım sağ ol, teşekkür ederim sorun için. Şeye gidelim bak, tek tek gidelim ki birinciden sor. Istaka seçimini başlangıç seviyesindeki bir kişi nasıl yapmalı, nelere dikkat etmeli? Cumhurcuğum sorun için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bu senin sorduğun soruyu özellikle ıstaka seçimiyle alakalı malzemeler bölümünden sonra çok kişi sordu. Ben özelden cevaplamaya çalıştım ama şimdi senin eşliğinde videoya çekilmiş haliyle çıkacak. Bu konudan dolayı da teşekkür ederim sana. Mesela 2-3 kişi ne yazmış biliyor musun Cumhur? Abi şimdi şu ıstaka, bakın teorinin Lotus modeli bir ıstakası. Yani 1600-1700 euro değerinde bir ıstaka. Tamam mı? Tamam, teori benim sponsorum. Beni bir adam belliyor, teori bana bunu veriyor, malzememi veriyor, oynatıyor. Şimdi adamın birisi yazmış ki, usta iyi de demiş, benim o kadar param yok. Abi ben bunu anlarım ya. Niye anlarım biliyor musunuz? İlk gittiğimde Türkiye Şampiyonası'nda neyle gittim biliyor musunuz? Longoni 1 yıldız ıstakayla gittim. Ve benim değildi. Kutsal isminde bir arkadaşındı ya. Param da yoktu arkadaşlar. Parasız gittim ya oraya. Ablam yüzüğünü bozdurmuştu. İnanılmaz değil mi? Niye bunları söylüyorum biliyor musunuz? Ajitasyon için değil ha. İçinizden birisi olmak için. Ablam yüzüğünü bozdurdu. Benim için çok değerliydi. O yüzüğü sattık. Ben Antalya'ya o yol parasıyla gittim ve ıstakam yoktu. Gittim Türkiye ikincisi oldum orada. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz abi? Istaka seçimi yaparken senin yapacağın ilk önce şu. Cumhur arkadaşım. Paranın düzeyine göre bir ıstaka seçimi yapmak. Hangi ilden aradığını bilmiyorum. Eğer orada senin bir ustan varsa, orada olduğunuz ustaya git. Bunlar canavar değiller yani. Git de ki, usta de, şu anda ben Ankara'dan geldim, yeni geldim. Ve biliyorum ıstaka fiyatlarını, gördüm yani. Uygun olanları da var. Uygun olanları, ıstakanın uygun olması, kötü olması manasına gelmiyor arkadaşlar. Aynı bunu nasıl düşünün biliyor musun? Bir Mercedes'le bir Ford gibi düşünün. Mercedes yani. Aynı araba kalitesinde ama içine böyle markayı koyduğunuzda iş değişiyor yani. Şimdi sen git, firma ismi vermeyeceğim. Yani güzel ıstakalar var, ucuz ıstakalar var, bütçene göre ıstakalar var ama sen ustana sor. De ki usta, şaf ne kadar olmalı? Istakanın dibi ne kadar olmalı? Lastik kaç gram olmalı? Nasıl bir uç kullanmalıyım? Ya bunların öğretilerini alabilirsiniz. Yani bu çok atla deve düzeyinde olacak bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Abi her bilardocu kendi bütçesine göre, bahanesiz söylüyorum bakın, istediği ıstakayı bulabilir. Net. Yani bunu üstüne basa basa söylüyorum. Hani bu konuda bana şey söyleyemezsiniz. Yok usta ya bütün iyi malzemeler var ama ben gördüm. Şu anda daha yeni geldim Ankara'da. Firmaları da gördüm. Biliyorum. Güzel uçları, güzel ıstaka şaflarını, güzel dipleri uygun fiyatlara alabilirsiniz. Onları konseptleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin vücudunuzun ölçüsüne göre, hepsine göre ayarlayabilirsiniz. 2, uç seçiminde hangi sertlikte uç tercih edilmeli?
uç sertlikleri arasında soft, medium, hard nasıl farklar yaşarız? Ya o zaman şöyle yapalım Fatih'ciğim. İlk önce ben var ya uçları anlatmakla başlayayım. Ki soruların cevabı net gelsin. Bir daha hani insanların sormaya ihtiyacı olmasın. Öyle tam bu sayfayı böyle kapatayım yani. Şimdi benim branşım mı uç yapımı? Uç yapımı benim branşım değil tabii ki ama yılların verdiği tecrübe, onlarca insanlarla yapılan istişare, bilardo firmalarında sorup öğrendiğim şeyleri ben size aktarmaya çalışayım. Cumhur kardeşim, sorun için teşekkür ediyorum. Soft, medium ve hard yazmışsın. İlk önce onu bir düzelterek gireyim. 3 çeşit değil kardeş, 5 çeşit. Soft, medium hard, hard und hard. Yani 5 çeşit olarak kategorize etmişler uç yapımcıları bunu. Ben ilk önce sana bunu anlatmaya soft'la başlayayım ki bu işi tamamlayalım ve bir daha soru sorulmayacak şekle getirelim senin eşliğinde. Soft. İlk önce onu anlatıyorum arkadaşlar. Ama ilk önce uç neden yapılıyor? Uçta domuz derisi kullanılıyor arkadaşlar. Neden domuz derisi kullanılıyor? Çünkü çok büyük denemeler sonucunda domuz derisinin o ıstakayı ucuna sürdüğümüz tebeşiri daha iyi tuttuğunu, daha iyi sardığını ve çıtlamalara karşı yani ıstakaya vurduğunuzda topun ıstakanızdan çıtladığındaki çıtlamayı önleme neticesinde en iyi maddenin domuz derisi neticesinde ortaya çıktığı netleşmiş ve bütün firmalar genellikle bunu kullanmaya başlamışlar. Öteki derileri denemişler ama bu kadar başarı sağlanmadığından dolayı bu işi kapatmışlar. Şimdi domuz derisinden yapılıyor uçlar. 6, 8, 10, 12, 14 katmanlı uçlar kullanılıyor. En ideali bana göre 8 katmanlı ve 7 milimetre uzunlukta olanıdır. Yani ben bunu tercih ediyorum. Ama adam mesela diyor ki ben ucu alayım çok uzun süre gitsin. Onun katmanlarını en üste bırakıyor. Istakanın ucunda şu uç inanır mısınız şu kadar oluyor. Yani ben böyle oynayanları da gördüm. Ben onu sevmiyorum. Bana göre en ideali tercih edilen 8 katman ve 7 milimetre uzunluğunda olması benim için optimaldir arkadaşlar. Soft ucu anlatmaya gerekir. Soft'u artistik bilardocular kullanıyor. Neden artistik bilardocular kullanıyor? Çünkü çok yumuşak. 3 bantta bana göre soft kullanılmaz. Kullanan var mıdır? Bazen adam şeyi duyuyor yani usta ben vurduktan sonra ses gelmesini istemiyorum diyor. Saygı duyarım ama bana göre 3 bantta soft kullanılmaz. Soft sadece çok yüksek darbeleri en aza indirgemek için yani en az baskı kuvvetini indirmek için kullanılan bir uç. Yani şöyle diyebilirim. Topa vurulan 200 kiloluk darbeyi 100 kilo kuvvet aktarımı gibidir. Öyle düşünün. Yani ama soft'u bana göre 3 bantçılar geçsin arkadaşlar. Soft kullanılmaz. İkinci uç arkadaşlar soft. Yani bu Amerikan bilardocuları ve sadece karambol bilardo oynayanların tercih ettiği bir uç. Yani ben bunu konuşmaya bile gerek duymuyorum. Bana göre tercih edilesi bir uç değil. Niye? Yumuşak, dayanma süresi çok az. Yani ucu takıyorsunuz ve taşma yapıyor. Taşma yaptığından dolayı durmadan tıraşlamanız lazım ucu. Ya çok meşakkatli bir iş, bunaltıcı bir iş. Bana göre soft 3 bant bilardosuna göre uygun bir uç değil arkadaşlar. Soft'un amacı nedir? Ucun çok yumuşak olması, vurduğunuzda sesin az gelmesi. Genellikle Amerikan bilardocular ve karambol bilardo oynayanlar kullanıyor. 3 bant için geçerli değil. Şimdi hangi uca geleyim? Şimdi medium'a geleyim. Medium'u anlatayım size. Medium benim de tercih ettiğim bazı uçlarda. Çünkü bazı uçlarda medium öteki ucun hard'ına denk geliyor. Yani bu bir marketing olduğu için arkadaşlar birçok firma birçok uç markası çıkartıyor. Onların isimlerini vermeyeceğim şimdi size. Ama bazısının hard'ı, bazısının medium'una, bazısının medium'u, bazısının hard'ı sertliğinde oluyor. Bunu ben de anlamış değilim ama saygı gösteriyorum. Yani her firma kendine göre yapıyor bunu. Ben mesela milyon uçlarımda milyon ucu kullanıyorum. Milyon ucunun ben hard'ını kullanıyorum. Ama başka bir uç markasının medium'unu kullanıyorum diyelim. Ama şu anda benim sponsorum milyon olduğundan
milyon ucu benim için Heart'ı ideal ve beni ya seviyorum milyon ucu Heart'ını. Öyle diyebilirim. Şimdi ama burada anlatılması gereken medium nedir? Medium ucu nasıl bir değişkenlik gösterir? Medium uç bütün 3 bant bilardoların yani %80'inin tercih ettiği uç çeşidi arkadaşlar. Neden? Topa vurduğunuzdaki o ses kalitesi, o tok sesi, ondan sonra nasıl diyebilirim? Topa verdiğiniz maksimum falsoyu en iyi tutabilen, topa kuvvet gerektiren vuruşlarda en rahat vurmanızı sağlayacak uç çeşidi bana göre medium uç arkadaşlar. Medium ucun genellikle çevremdeki %80 bilardocuların hepsinin tercih ettiği uç kalitesi, uç standartı medium. Ya 3 bantçılar bunu mu kullanmalı? Bana göre medium kullanmalılar ama tabii ki bu artık ustalara benim söyleyecek bir şeyim yok. Onlar kendi şeylerini bulmuşlar ama yeni başlayan bir bilardocu için en iyi kullanabilecek uç medium'dur arkadaşlar. Bir 8 bant olsun, sırt olsun, claps olsun. Bunları en iyi çektirebilecek, topa en maksimum noktalara girdiğinizde çıtlayacak yerlerde de topu o ıstakayı tutabilen, bana göre o şaftı, o somokiyi sürdükten sonra, tebeşiri sürdükten sonra çıtlamayı önleyecek en iyi uç medium'dur. Size öyle bir nokta atışı yapayım. Medium'la ilgili anlatabileceğim de bu. Dedin ya Cumhur arkadaşım arasındaki farklılıkları anlatmaya çalışıyorum arkadaşım. Öteki uçta geldik hard. Hard ise bana göre ya şu anda ben medium'un hard'ını kullanıyorum. Pardon milyon ucunların hard'ını kullanıyorum. Ama öteki uçların medium'una eşit. Ama bundan gelen bakın şu topa vurduğumdaki bak şu ses görüyor musunuz? Ses benim hoşuma gidiyor. Ben birazcık şey istiyorum yani topa vurduğumda onu hissetmek istiyorum o sesi. Ama bazı insanlar o sesi duymak istemiyorlar. Şunu söyleyebilirim. Hard topa vurduğunuzda çok sert yapan ve çok sert uç demek. Adı üstünde hard yani sert demek. Dayanım süresi çok uzun. Taşma yapmıyor. Şu ucun şu tarafına geldiğinizde yani 150-200 vuruştan sonra bu uçlar birazcık taşar. Yanlarını böyle tıraşlamak zorunda kalırsınız. Ama hard'da böyle bir sorununuz yok. Ucu koyduğunuz gibi aynı kalem gibi kalır. Hatta çok da güzel gözüküyor. Ve süresi çok fazla. Bir ucu takıyorsunuz. Tamam belki uçlar pahalı oldu. Şu anda 13, 14 dolar, 17 dolar, 20 dolar arası. Ama ucu taktığınızda bir sene kullanıyorsunuz ya. Yani 6 ay kullanıyorsunuz. Eskiden biz ucu taktığımızda 15 günde 20 günde uç mahvolurdu ama şimdi öyle değil. O yüzden hard'ın manası ona geliyor. Bir de hard var. Bu uç niye çıkmış ben onu anlamıyorum. Ama vardır bir bildikleri. Yani sertin de serti demek. O bölümle ilgilenmiyorum. Onu niye kullandıklarını da bilmiyorum. Ama var Cumhur arkadaşım. Senin soruna böyle cevap verebilirim kardeşim. 2. bölüm diyor Fatih kardeş. 3 neydi abi? 3. Uç şekli, ovalliği nasıl olmalı? Bu şeklini nasıl korumalıyız? Yeni takılan uçlarda mantarlaşma denilen yayılma oluyor mesela. Olması gereken ideal şekli yayında bir fotoğraf veya resim ile detaylı gösterip anlatabilir misiniz? Cumhurcum kardeşim, şimdi uçtan bahsetmişsin. Takıldıktan sonra nasıl bir overlik veriyorsunuz? Biz ona bilardo camiasında bombe diyoruz. Istakanın ucuna tahtayı aldıktan sonra şu yaptığınız hareket var ya tahtayla şöyle gösteriyorum. Görüyor musun beni Fatih? Görüyorum. Şu tahtayla şunu yaptıktan sonra ıstakaya daha maksimum falso vermeyi, istediğiniz falso kalitesini vermeyi sağlayacak sisteme bombe deniyor. Yani uç takıldığınca dümdüz kalmıyor yani. Bakın şunlar tıraşlandıktan sonra yetenek mi gerektiriyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Gülmeyin ama bende yok ya. Ben muhakkak bir ustaya yaptırıyorum. Bu işi bilen birisine yaptırıyorum. Hatta gidiyorum. Hatta bana soruyor usta hala öğrenemedin mi? Abi uğraşmadım. Bilardo oynamaktan onunla uğraşmaya zamanım kalmadı. Şu hareketi yapıyorlar ve ıstakaya bombe veriyorlar. Ben çok çılgın oynayanları gördüm. Yani Everest tepesi gibi yapanları gördüm. İnanın adam diyorum bu ya topa nasıl vuruyor? Bana diyor ki usta çok iyi falso verebiliyorum diyor. Benimki bilmiyorum şöyle görür mü? Görüyor mu Fatih? Şöyle Ucu göremez değil mi? yakından bana verirsen Ha? gösterebiliriz. Şöyle ucunu Cumhur'a göster.
Biraz karanlık düştü ama. Karanlık mı düşüyor? Görünüyor mu? Evet. Şöyle, bunu ben daha yakın bir çekimden gösterebilirim açıklamalarda. Biz bunu yakından ben fotoğrafını çekerim, sizle paylaşırım arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, Cumhur. Kardeşim ben fazla bombeli oynamayı sevmiyorum. Yani bombe lazım. Şu anda benimki baktığında var ya tam optimal. Yani tam kararında böyle. Yani tuzu, yağı tam yerinde bir uç bu. Bana göre. Ama adam bunu iyice veriyor. Burası gerçekten şurası şöyle Everest tepesi gibi oluyor. Adam vuruyor yani. Saygımı gönderiyorum o adama ama bana göre çok az olmalı ya. Bombesi o kadar fazla olmamalı. Çünkü standarttan bahsediyorum ya şimdi arkadaş. Standart dışı olan insanlardan bahsetmiyorum. Bana göre bombe lazım. Istaka düz olmaz. Hafif bombe lazım. İşi öğrenir misin? Öğrenirsin belki Cumhur. Belki de yapıyorsundur. Yanındaki mantarlaşma dediğinde de seçtiğin uç kalitesiyle alakalı. O yüzden sana direkt medium uç seçmeni tavsiye ederim. O taşma yapmaz kardeşim. Mantarlama da yapmaz. Sorunun cevabı bu Fatih'ciğim. Üstadım, bana da gelen sorular var özelden. Şöyle diyorlar arkadaşlar, ıstakalarımızı salona gittiğimizde yanımızda götürmüyoruz. Salon ıstakasıyla antrenman yapıyoruz. Maçlara çıkacağımızda kendi ıstakamızı kullanıyoruz diyorlar. Bu görüşe sen ne dersin? Ya ben onu anlıyorum. Onu kesin yazanlar ne diyeyim ben sana tahmin edebiliyorum sadece. Yani 0.500'de 0.700 bilardo arasında oynayan insanlar. Çünkü 0.700'ü geçen Fatihçim artık onunla uğraşmıyor. Ufacık bir çantası da olsa kendi ıstakasını alıp gidiyor. Ben ne söylerim? Abi ne yaparsanız yapın. Bütçenizi ayarlayıp bütçenize göre uygun bir ıstaka alın ve kendi ıstakanızla oynayın. Niye biliyor musunuz? Artık o sizin kas hafızanıza yerleşmek zorunda. O ıstakadaki o kuvvet değeri, o ağırlık. Yani bir ıstakayla olmaz. Olmaz, yapamazsınız. Sizin kendi bir ıstakanız olması lazım. Salon ıstakaları tabii ki adam gelir hobi için yapanlar var. Mesela kız arkadaşlarıyla gelmiş, erkek arkadaşlarıyla gelmiş. O anda bilardo oynuyorlar haftada bir kere. Onlar istisna. Onlar bilardocu değil. Ben bilardoculardan bahsediyorum. Kendi ıstakası olmak zorunda. Istaka olmadan yapamaz. Olmaz. Tamam mı Fatih'im? Tamam hocam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Öpüyorum sizi. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.